Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gereken 5 madde. Kış ayları özellikle çocuklar için hastalık mevsimi olarak biliniyor. Bu dönemde görülen rahatsızlıkların önemli bir çoğunluğuysa yüksek ateşe neden oluyor. Pek çok aile yükselen ateş değerleriyle karşılaştığında endişeye kapılıyor ve bilinçsizce yanlış yöntemlere başvurabiliyor. Bu da çocukların genel sağlık durumlarını olumsuz etkileyebiliyor. Ancak yüksek ateşe yol açan enfeksiyonlarla mücadele ederken öncelikle doğru ateş ölçümü yapılması, ateş dereceleri konusunda bilgi sahibi olunması, endişeyle yanlış uygulamalar yapmaktan kaçınılarak ateşin nasıl düşürülebileceğinin bilinmesi önem taşımaktadır. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden uzman doktor Elif Erdem Özcan, çocuklarda yüksek ateş konusunda dikkat edilmesi gereken konularda önemli bilgiler verdi. Sonbahar-kış mevsimi bulaşıcı hastalıkların dönemidir. Bu sene koronavirüs de yeni hastalıklar arasına girdiği için aileler çocuklarının ateşinin çıkması durumunda daha fazla paniğe kapılmaktadır. Ancak yüksek ateşe yol açan enfeksiyonlarla mücadele ederken özellikle doğru ateş ölçümü yapılması, ateş dereceleri konusunda bilgi sahibi olunması, endişeyle yanlış uygulamalar yapmaktan kaçınılarak ateşin nasıl düşürülebileceğinin bilinmesi önem taşımaktadır. Ateş varsa vücut savaşıyor demektir. Ateş vücudun enfeksiyon ajanlarına verdiği biyolojik bir yanıttır. Bunun sağlanması için beynin hipotalamus bölgesinde bir ısı ayar merkezi vardır. Gerekli durumlarda ısı ayar merkezinin aktivite olmasıyla beraber vücut sıcaklığı artmaktadır. Vücut ısısı normal şartlarda 36,5 ila 37 derece arasındadır. Günün çeşitli saatlerine göre de bu sıcaklık değişir. Bu sıcaklık yükseldiğinde de bağışıklık sisteminin elemanları aktivite olur. Bu noktada bağışıklık sistemi virüslerle savaşmaktadır. Yani ateş vücudun verdiği sağlıklı bir tepkidir. Ateşin vücuda faydalı olduğu bilinmelidir. Ancak 38 derece ve üzerindeki ateş değerleri konusunda dikkatli olunmalıdır. İlk 3 ayda koltuk altı ve makattan ölçüm uygundur. Küçük bebeklerin ateş değerleri, aldıkları besinler, üzerlerindeki kıyafetler ya da bulundukları ortama göre değişebilmektedir. Koltuk altından ölçülen ateşin 37,5, kulak ve makattan ölçülen ateşin 37,8 üzerinde olması yüksek ateş olarak kabul edilebilir. Bebeklik ve çocukluk çağında ateş kriterleri biraz daha farklıdır. Bebeklerin ilk 3 ayında koltuk altı ve makattan ateş ölçülmesi doğrudur. Koltuk altından ölçülen ateş 37,5 derecenin üzerinde ise ilk olarak bebeği soymak gerekir. Genelde bebeklerin üşüyeceği düşünülerek kat kat kalın kıyafetler giydirilmektedir. Ancak bu yanlış bir uygulamadır. Bebeğin bulunduğu ortam biraz serinletildikten 15 dakika sonra yeniden ateş ölçülmelidir. Eğer hala 37,5 derecenin üzerinde ise mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. İlk 3 ayda yüksek ateş önemlidir. Bebeklerin ilk 3 ayda enfeksiyonlara daha yatkın olduğu bilinmelidir. Ateş durumunda 3 ay üzeri bebekleri ilk olarak soymak ve 30-35 derecelik bir suyla duş aldırmak önem taşır. Eğer ateş yükselmeye devam ederse doktora danışılarak bir ateş düşürücü kullanılabilir. Eğer bebeğin beslenmesi normal, aktivitesi yerindeyse kusma, ishal, bilinç değişikliği, döküntü, uyuklama, kendinden geçme gibi durumlar yoksa biraz daha sakin olunup beklenebilir. Genellikle uygun ateş düşürücüyle 1-1,5 saat içinde ateş düşmektedir. Sirkeli veya alkollü suya yönelmeyin. Ateş 38 derecenin üzerinde ise ve düşmüyorsa bir uzmana başvurmak önemlidir. Bebeklerde ve çocuklarda ateş düşürmek için sirkeli, alkollü su kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar başlangıçta ateşi düşürüyor gibi görünse de aslında daha da yükseltebilmektedir. Alkol ve sirkeli su öncelikle damarları daraltıp sonra aniden genişleterek ateşi çıkarmaktadır. 2 yaş üstü çocuklarda genel durum iyi ise biraz daha beklenilebilir. Ilık duş, daha ince kıyafetler ve ateş düşürücü yöntemler önemlidir. Çocuğun genel durumu iyi ise beslenmesi, aktivitesi normalse beklenebilir. Ancak bu durumda doktorla irtibatta olunmalıdır.
Küçük bebekleri bol bol emzirin. Küçük ve anne sütü alan bebeklerde ateş durumunda emzirmenin önemi büyüktür. Bu bebeklerin ateş halinde daha sık emzirilmesi gerekmektedir. Çünkü anne sütü enfeksiyonla en iyi savaşan silahtır. Daha büyük bebeklerle çocuklarda su ve gıda alımını artırmak büyük önem taşımaktadır.